Donald Trump'ın başkan seçilirken öne çıkan sloganı "Make America Great Again", yani Amerika'yı yeniden harika yapmaktı. Amerikalılar henüz bir harikalık gördüler mi bilmiyoruz ama başkanları dünya sahnesinde harika bir şov yapıyor doğrusu. Venezuela'daki haydutluktan sonra sıra Grönland'a gelmiş gözüküyor. Trump, ABD'nin en sadık müttefiklerinden Danimarka'nın bir toprağı olan Buz Adayı gözüne kestirmiş durumda. Danimarka ise şaşkın. Bugüne kadar NATO kapsamında ne iş verilirse yapmış. Kurucusu olmuş, kuruluşun bütün gri işlerine asker göndermiş, kısacası örgüt için saçını süpürge etmiş bir üye olarak tam bir hayal kırıklığı içinde. Grönland krizi, NATO merkezli dünya düzeninin parçalandığını ve çok kutupluluk denilen jeopolitik dönüşümü apaçık gözler önüne sermesi sebebiyle tarihi bir sürece girdiğimizi gösteriyor. NATO, 4 Nisan 1949'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet askeri varlığını dengelemek ve Avrupa'yı korumak gerekçesiyle ABD liderliğinde kuruldu. İlk üyeler Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'di. İsveç ve İsviçre kendileri girmek istememişler, İspanya ise uygun bulunmamıştı. Örgüte 1952'de Yunanistan ve Türkiye, 1955'te Almanya, 1982'de de Franco dönemi sona erdiği gerekçesiyle İspanya alındı. Doğu bloğunun yıkılması ile Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya 2004, Arnavutluk ve Hırvatistan 2009, Karadağ 2017, Kuzey Makedonya 2020, Finlandiya 2023 ve İsveç 2024 yılında NATO'ya dahil oldular. Ancak örgütün asıl amacı sadece savunma değil, Marshall Planı'nın bir tamamlayıcısı olarak ABD'nin askeri ve siyasi yayılmasını sağlamaktı. Avrupa ülkeleri İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik ve askeri açıdan zayıf düştükleri için ABD'nin güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyuyorlardı ve ABD bu durumu kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda bir görev olarak üstlendi. Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, anti-komünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketiydi. Avrupa'nın Doğu bloğunda kalan ülkeleri hariç, aralarında Türkiye'nin de olduğu 16 ülkesi bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır. NATO, bir savunma örgütü olmanın ötesinde, Soğuk Savaş'ta sıcak savaşa hazırlık yapma ve komünizm tehlikesi üzerinden üye ülkeleri denetim altında tutma mekanizması olarak kurgulandı. Bu denetim, sadece resmi askeri yapılarla değil, aynı zamanda Stay Behind olarak adlandırılan gizli ordularla ve yasa dışı protokollerle yürütülmüştür. Stay Behind, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin müttefiklerine yaptığı propaganda sonucunda gerekli olduğu varsayılan strateji ve örgütlenme için kullanılmaktaydı ve bir senaryoya dayanmaktaydı. Bu senaryoya göre, savaş bitmeden ya da bittikten sonra Sovyetler Birliği Avrupa'ya saldıracak ve Avrupa ülkelerini işgal edecekti. İşgal edilme riski altındaki ülkelerdeki antifaşistlerin ve komünistlerin Sovyet ordularına yardımcı olması riskine karşı, geride tutulan, görünmeyen gizli örgütlenmeler oluşturulmalıydı. Stay Behind'ın ilk örgütlenmeleri İngiltere ve Fransa'da yapıldı. Arkasından ABD gizli ajanları Almanya'da hem direnişçilerden hem de Nazilerden devşirerek Werwolf adlı bir örgüt kurdular. Eğer Sovyet işgali gerçekleşirse, yerel direnişin başlangıcı için kullanılmak üzere gizli silah depoları inşa edildi. Fakat Stay Behind örgütlenmeleri, kuruldukları ülkelerde giderek askeri değil, siyasal hayatı şekillendirmek için kullanılmaya başlandı. Bir ülkedeki sosyalist partilerin demokratik şekilde çok oy alarak öne çıkması durumunda, gelişmelerin yönü askeri olmayan yöntemlerle değiştirilebilecekti. Avrupa'daki 15 ülkede yapılanan bu örgütlenmenin ve bağlantılarının mali kaynağı,
yalnızca Birleşik Devletler'di. O günlerde Amerika'nın hem maddi sıkıntısı yoktu, hem de bu giderler vazgeçilmez ölçüde önemli yatırımlardı. NATO'ya girmek isteyen her ülke, örgüte giriş anlaşmasını imzalarken, ABD ile ayrıca gizli protokoller imzalamaya da mecbur edilmişti. Buna göre, NATO'ya girecek devlet, sosyalizme karşı mücadele edecek bir devlet kuruluşu da oluşturmak zorundaydı. NATO'nun yasa dışı ve gizli bu bölümü, bütün ülkelerde faaliyet yürütecekti. Merkezi, Brüksel'deki NATO merkezinde bir büroydu. Sonraki zamanlarda bu örgütlenme Süper NATO olarak isimlendirilecekti. İtalya'da Gladio, Türkiye'de Kontrderilla gibi adlarla anılan bu yapılar, NATO'nun görünmeyen yüzünü oluşturarak üye ülkelerin iç siyasetini ABD çıkarları doğrultusunda şekillendirdi. Bu yüzden devrilen hükümetler oldu, ülkelerin meclisleri konuyu uzun süre gündemlerinde tutarak tartıştılar. Ancak sonuçta NATO örgütlenmesinden kaynaklanan bu yasa dışı yapılanmalar, devletler üstü ve başlarına buyruk davranmaktan vazgeçmediler. Aslında hiçbir ülkede bu tip örgütlenmeler anayasalara ve başka herhangi bir yasaya tabi ve uygun değildi. Gizlilik ve başına buyrukluk o dereceydi ki, örneğin Gladio'nun İtalya'daki şefi olan eski İtalya Cumhurbaşkanı Francesca Cossiga, örgütün kadrolarını ve planlarını yöneticilerinin dahi bilmediğini, NATO Başkomutanı'nın bile bilemeyeceğini belirtiyordu. Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle de 1960 yılında NATO için ABD'nin Truva atı benzetmesini yapacak ve bir söyleşisinde aynen şunları söyleyecekti. NATO, bizim savunma stratejimizi zayıflatan, onsuz bir savunma düşünülemez fikrini aşılayan, böylece milli bağımsızlık hislerimizi uyuşturan, bizi güçsüzleştiren bir kuruluş. NATO aslında bir aldatmaca. ABD'nin Avrupa'ya el koymasının bir kamuflajı. NATO sayesinde Avrupa hiç de öyle değilmiş gibi gözükürken, Amerika'ya tamamen bağımlı bir hale getirilmiş oluyor. De Gaulle yönetimindeki Fransa, 1966 yılında NATO'nun askeri kanadından çekildi ve 100.000 Amerikan askeri sınır dışı edildi. Fakat ülke içindeki süper NATO örgütlenmesi devam edecekti. Daha NATO kurulmadan yasa dışı örgütlenmenin kadroları belirlenmişti bile. Bunların içinde en büyük ağırlık Nazi subaylarındaydı. Bir kısmı ölü veya kayıp diye gösterilerek, bir kısmı ise resmen ama adları değiştirilerek istihdam edildi. Zaten daha savaş bitmeden Almanya'nın yenileceğini anlayan çok sayıda Nazi lideri ABD ile temasa geçmişti. Almanya, sonradan Nazi subaylarının Süper NATO faaliyetlerinde yer almasına razı edilecekti. Devşirilen SS kadroları CIA'in örgütlenmesinde önemli görevler üstlenmiş olduğu gibi, çeşitli ülkelerden Alman Nazileriyle işbirliği içinde bulunanlar da CIA'ye devredilmişti. 1990'lara geldiğimizde dünyanın çehresi değişti. Sovyetler Birliği çöktü, Varşova Paktı dağıldı, arkasından Almanyalar da birleşecekti. Bu durumda NATO'nun misyonu bitmiş oluyordu. Doğu blokunun dağılmasından sonra NATO düşmansız ve nedensiz kaldı. Ama kimsenin aklına kuruluşun ortadan kaldırılması gelmiyordu. Çünkü NATO savunma örgütü olmadığı gibi kendini en başından beri Avrupa ile de sınırlamamıştı. ABD'nin bu gizlenen amacı şartların değişmesiyle açığa çıktı. NATO, Birleşik Devletler'in küresel hakimiyetine hizmet etmek için kurulmuştu. Sovyetlere karşı kurulduğunun ileri sürülmesi aldatmacaydı ve Avrupalılar buna inandırılmışlardı. Soğuk Savaş sonrası NATO'da düşmanlar ve bölgelerin yanı sıra strateji, örgütlenme, çalışma, işlev ve genel anlamda konsept de yenilendi. Yükümlülükler, sorumluluklar ve roller tazelendi. Yeni bir sözleşme hazırlandı ve 25 Nisan 1999'da Washington'da bütün üyeleri onaylatıldı. Yeni NATO konseptinin en önemli maddesi insan hakları ihlallerini müdahale gerekçesi saymasıydı. 1990 sonrası tek kutuplu dünya dönemi başladığında ABD'nin hedefinin görünüşte demokrasi götürmek üzere dünyanın Atlantik dışında kalan mazlum milletleri olduğu artık tartışma götürmez bir hale gelmişti.
1995 yılında Barcelona'daki geniş toplantıda düzenlenmesi gereken bölge Fas-Çin arası olarak belirlendi. Böylece NATO'nun müdahale alanı açıkça bütün dünya oluyordu. Bu süreçte Yugoslavya, Irak, Afganistan ve Suriye'de olup bitenler de bu konseptin sonuçları oldu. NATO'nun yeni stratejisi ve yeni yapılanma Avrupa ülkelerince tasvip edilmedi. ABD'nin aleti durumuna düştüklerini birçok bakımdan daha iyi anlamışlardı. Son yıllarda ise ABD, Avrupa ülkelerinin NATO'ya mali katkı paylarının hem ödenmesi hem de yükseltilmesi konusunda baskı yapmaya başladı. Aynı süreçte ABD ile Avrupa ülkeleri arasında gergin ilişkiler ortaya çıktı. Uluslararası sorunlarla ilgili olarak anlaşmazlıklar büyüdü. Avrupa Birliği'nin bütünlüğü tehlikeye girdiği gibi NATO'nun devamlılık gerekçeleri de anlamını yitirdi. ABD'nin aleti olarak ve Avrupa ülkelerini kötüye kullanması sebebiyle askeri ağırlıklı siyasal bir terör örgütü olan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği ve sonunun geldiği artık açıkça dile getirilmeye başlandı. İşte NATO'nun bu gevşeyen ve tartışılan yapısı bugünlerde Trump başkanlığındaki Birleşik Devletler için yeni bir hegemonya paradigmasının kapılarını açıyor. Amerika artık uluslararası sözleşmeleri pek de takmadan, doğrudan kendi çıkarları için güç kullanma dönemine giriyor. Venezuela'daki son gelişmeler, Trump'ın Grönland'ı talep etmesi, Kanada'ya eyaletimiz olun önerisi ve İran, Küba ve diğer Latin ülkeleri hakkındaki aşağılayıcı ifadeler ardı ardına gündeme geliyor. ABD'nin devasa ada Grönland'ı istemesinin arkasında yatan temel motivasyonlarsa şöyle özetlenebilir. İlk sırada Grönland'ın coğrafi olarak Avrupa'nın değil, Kuzey Amerika kıtasının bir parçası olarak kabul edilmesi geliyor ki, bu Amerika'nın Arktik hakimiyeti ve Kuzey Amerika bütünlüğü stratejisinin temel bir parçasıdır. Trump, Grönland'ı alarak Alaska ve Kanada ile birlikte tüm Kuzey Amerika'da Anglo-Sakson hakimiyetini perçinlemek ve bu bölgeyi kendi hükümranlık alanı haline getirmek istemektedir. İkincisi, buzulların erimesinin yeni ticaret yollarına olanak tanımasıdır. 1979'dan bu yana Arktik'teki buzulların %40'ı erimiş durumdadır. Bu erime, dünya ticaretinde devrim yaratacak 3 yeni deniz rotasının yani Kuzeybatı geçidi, Kuzey Deniz Rotası ve transpolar rotaların açılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle Rusya'nın kontrolündeki Kuzey Deniz Rotası, NSR, Süveyş kanalına kıyasla Avrupa'dan Çin'e giden bir gemi için yaklaşık 5.000 mil tasarruf sağlamakta ve Çin için yıllık 100 milyar dolarlık bir kazanç anlamına gelmektedir. ABD, Grönland üzerinden bu stratejik geçişleri kontrol etmeyi hedeflemektedir. Üçüncü mesele, bölgedeki enerji ve maden rezervleridir. Arktik bölgesi, dünyadaki keşfedilmemiş doğalgaz rezervlerinin %30'una ve ham petrol rezervlerinin %13'üne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, Grönland'ın altında yatan değerli mineraller ve deniz dibi madenciliği potansiyeli ABD'nin ekonomik iştahını kabartmaktadır. Ve son olarak da Grönland'ın askeri ve savunma konseptinin bir parçası haline getirilmek istenmesidir. Rusya'nın donanma gücünün %68'i Kola Yarımadası'nda bulunmaktadır. Rus denizaltılarının Atlantik'e çıkabilmesi için Grönland, İzlanda ve Birleşik Krallık arasında bulunan ve Guik olarak adlandırılan boşluğu geçmesi gerekmektedir. Trump, Grönland'ı tamamen ABD toprağı yaparak buraya kuracağı füze sistemleri, ağır bombardıman uçakları ve gelişmiş dinleme istasyonlarıyla Rusya'yı kuzeyden tamamen kuşatmayı amaçlamaktadır. Trump'ın bu hamlesi NATO içinde ciddi bir kriz yaratıyor doğal olarak. Danimarka bir NATO üyesidir ve ittifakın lideri konumundaki ABD'nin müttefiki olan bir devletin toprağını satın almaya çalışması, hatta üstüne çökmeye çalışması NATO'nun kimliğiyle açıkça çelişmektedir. Öncelikle egemenlik ve güven sorunu ortaya çıkmıştır. NATO üyesi ülkeler kendilerini ABD'den korunmak için mi yoksa ABD ile birlikte mi hareket ettiklerini sorgular hale gelmişlerdir. Danimarka gibi bir müttefikliğe yönelik bu baskı
Avrupa ülkelerinde ABD'ye karşı zaten var olan güvensizliği, özellikle De Gaulle döneminden kalma çekinceleri yeniden canlandırmıştır. Müttefikler açıkça araçsallaştırılmış olduklarını görmüşlerdir. Trump'ın NATO'yu modası geçmiş olarak nitelemesi ve müttefiklerinden daha fazla mali katkı talep etmesi, ittifakın bir güvenlik birliğinden ziyade korunmak için haraç ver mekanizmasına dönüştüğünü düşündürmektedir. Grönland hamlesi, ABD'nin müttefiklerini sadece kendi ulusal güvenliği için birer tampon veya üs olarak gördüğünün en somut kanıtıdır. Finlandiya ve İsveç'in alelacele NATO'ya dahil edilmesinin asıl nedeni, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle bu ülkelerin Rusya saldırganlığına karşı savunma şemsiyesi altına alınması olmadığı şüphesi oluşmuştur. Kimi kaynaklar Finlandiya ve İsveç'in kuruluşa alınmasının ABD'nin Grönland ve Arktik bölgesine olan ilgisi üzerinden yaklaşan büyük kapışmada NATO kuvveti olarak ön cephe olacakları sebebiyle gerçekleştiğini ileri sürmektedir. ABD, Grönland hamlesiyle bu bölgedeki kontrolünü artırmayı ve Arktik'te Rusya'ya karşı tam bir blok oluşturmayı hedeflemektedir. NATO'nun tarihsel süreci incelendiğinde, örgütün Soğuk Savaş sonrasında düşmansız kalmasıyla birlikte bir misyon krizi yaşadığı görülmektedir. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından NATO, varlığını sürdürebilmek için alan dışı müdahaleler ve İslami terör gibi yeni düşmanlar yaratmıştır. Ancak Trump dönemiyle birlikte ABD'nin bizzat kendi kurduğu örgütün bütçesini bir yük olarak görmeye başlaması ve müttefiklerine karşı bencilce mali kısıtlamalar getirmesi, bir devrin sonuna gelindiğine işaret etmektedir. Avrupa ülkeleri, özellikle Almanya ve Fransa, ABD'nin bu dayatmacı tutumuna karşı kendi kaderlerini ellerine alma ve bağımsızlık sergileme eğilimine girmişlerdir. Merkel ve Macron gibi liderlerin ABD'ye boyun eğmeyeceklerine dair verdikleri mesajlar, Atlantik dünyasındaki huzursuz evliliğin artık şiddetli bir geçimsizliğe dönüştüğünü göstermektedir. Trump'ın Grönland'ı istemesi emperyalist bir düşüncenin en uç ve çıplak halidir. ABD, eriyen buzulların açtığı yeni dünyada Rusya ve Çin'le rekabet edebilmek için müttefiki Danimarka'nın egemenliğini hiçe saymaktadır. Bu durum, NATO'nun artık müttefikleri koruyan bir şemsiye değil, müttefiklerin egemenliğini tehdit eden bir vahşi batı aygıtına dönüştüğünü kanıtlamaktadır. Avrupa ülkelerinin bu baskı karşısında Avrasya'ya yönelme ve kendi savunma yapılarını kurma arayışları, NATO'nun tarihsel miadını doldurduğunun ve Atlantik dünyasının parçalanmaya mahkum olduğunun en güçlü sinyalleridir. Bitirirken şu benzetme yerinde olacaktır. NATO, başlangıçta müttefiklerini yağmurdan koruyacağını vaat eden büyük bir şemsiye gibi kurulmuştur. Ancak yağmur, bir daha yağmamak üzere dinmiş ve zamanla bu şemsiyeyi tutan el, şemsiyeyi müttefiklerinin kafasına vuran bir sopaya dönüştürmüştür.